Merhabalar, keyifler nasıl? Havayı güzel görünce kendimi dışarı atmak istedim. O yüzden bir kafeye doğru yol alıyorum. Ayrıca size anlatmak istediğim şeyler de var. O zaman let's go. Bu kafeye ne zamandır gelmek istiyordum ama bugüne nasipmiş. Burada hizmet self servis. Ben de siparişimi verdim. Kahvemi bekliyorum. Kahvenin yapıldığı yer burası. Bir de yan tarafta bir tane daha dükkan var. O dükkanda bu dükkanın devamı. Ben ortamı güzel buldum açıkçası. Ama konumuz kafe ve kahve değil tabii ki de. Bu videoda biraz içimi dökeceğim. Ben bu videoyu yapmayı hep erteledim. Çünkü yaşadıklarımı sindirmek biraz zamanımı aldı. Hatta hala daha tam olarak sindirebilmiş değilim. Ben bir lojistik firmasında çalışıyordum toplayıcı olarak. Bu işe girebilmemi de bir liseden eski bir arkadaşım sağlamıştı. Aslında gerçek mesleğim öğretmenlik. Ben öğretmenlik mezunuyum. Ama ne yazık ki memlekette o kadar çok öğretmen var ki kocaman bir atanamayanlar öğretmen güruhu var. Ben de onlardan biriydim ve yıllarca iş bulamadım. Her neyse bu işe dört elle sarılmaya çalıştım, sevmeye çalıştım. Ama bir türlü sevemedim çünkü ortamdaki insanlar o kadar rezil ve berbattı ki bir türlü adapte olamadım. Ve en sonunda istifa etmek zorunda bırakıldım. Ben elimden ne geliyorsa yapmaya çalışırken insanlar hani işlerinden mi sıkılmışlar yoksa yeterince işleri mi yok ki benim arkamdan kuyumu kazabilmişler gerçekten anlayamıyorum. Ve gerçekten insanların gerçek yüzünü görememişim. Arkadaşım dediğim insanlar yüzüme gülmüş ama arkamdan iş çevirmişler. Kendimi açıkçası her şey bittikten sonra salak gibi hissettim. Zaten depresyonum vardı. Depresyonum tekrar pik yaptı, yükseldi. Tekrar geri geldi ve ilacın dozunu arttırmak zorunda kaldık. Bu kadar şeye değer miydi bilemiyorum. İşi bırakmamın en büyük sebeplerinden birisi şefimdi. Kendisi hiçbir zaman adaleti sağlayamadı. Bu devirde dürüstlük para etmiyor ne yazık ki. Kaypok olacaksın. İşten kaçacaksın. Rahat olacaksın. Yalan söyleyeceksin. Milletin yüzüne bakacaksın. Güleceksin. Arkasından kuyusunu kazacaksın. Anca bunlar para ediyor ne yazık ki. Bende de bu özellikler bulunmadığı için, benim karakterim de bu olduğu için hani kafanı takma aman boş ver işine bak deniliyor ama ben yapamıyorum. Benim karakterim de yok. Ben takıyorum kafama. Ben bu işi yapıyorsam karşı tarafta yapmalı. Hiç kimse benim üstümden geçinmemeli. Ben fedakarlık yapıyorsam karşı tarafta yapmalı. Hiç kimse kusura bakmasın. Hepimiz eşitsek madem böyle işte olacağız. Tabii böyle söyleyince ve böyle yapınca hiç kimsenin işine gelmiyor. İstenmeyen kişi oluyorsunuz ortamda doğal olarak. Size biraz yaşadıklarımdan örnek vereyim. Bir keresinde akşam çalışıyoruz. 8 bekleyen var ve biz 4 kişi çalışıyoruz. Çalışanlardan ikisi McDonald's'a mı artık Burger King'e mi bir şeye gidip yemek yemeye yarım saat 40 dakika gelmediler. Ve biz o yoğunlukta 2 kişi çalışmaya çalıştık. Mesela mal gelir. Yemek sırası dönülmesi gerekiyordur. Dışarıdan yemeği söyleyen hemen yemeğe geldi mi hop yukarı çıkıyor. Diğerlerin canı yok mu? Veya iş yoğundur veya mal alınıyordur. Adamlardan birisi sivri zekanın birisi kendine kahve yapar. Hiç kimseye hiçbir şey demeden yukarı çıkar oturur. Veya gider der tuvalete gidiyorum. Gider yukarıda 10-15 dakika takılır. Sen de aşağıda debelenirsin ama hiç kimsenin umurunda olmaz. Bazıları vardı ki telefon hiç ellerinden düşmüyordu. Sürekli 7/24 adam sanki devleti yönetiyor. Sürekli telefonda.
Ya içeride sipariş toplarken konuşur ya da dışarı çıkar bir güzel. Sen orada debelen dur. Adam dışarıda rahat rahat telefonla konuşsun. Ya o kadar keyiflerine düşkünlerdi ki kafayı yersiniz. Yani iş yapmaya mı gelmişler yoksa oturup takılmaya mı? Gerçekten çok ilginç. Şefe bunları şikayet edince de haksız olan her zaman ben oldum. Ve en sonunda da işte benden memnun olmadığını, benim işi en kötü yapan insan olduğumu, hatta benim yüzümden benimle çalışan kızlardan birinin istifa ettiğini, beni kendi grubuna almak zorunda kaldığını, işimi çok yavaş yaptığımı vesaire vesaire böyle şeylerden söz etti. Gerçekten çok gücüme gitti. Gerçekten elimden geleni yapmasaydım, ben de onlar gibi otursaydım, umursamasaydım ve bunları söyleseydi evet kabul edebilirdim. Ama ne yazık ki böyle değildi. Ayrıyeten benle çalışanlardan olan o kızın istifa etme olayının da farklı bir iş bulduğu için olduğunu biliyordum. Ki kız zaten iş arıyordu. Muhtemelen işi buldu. Hemen buradan çıktı. Ama bunu da benim üstüme yıkmak istediler. Şef bu konuşmayı yaparken beni o kadar hazırlıksız yakaladı ki, o kadar düşünülmüş bir konuşmaydı ki, hani hiç adam akıllı duraksamadan tak 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 her şeyi anlattı, içindekilerin hepsini döktü. Sonuç olarak ben ağlayarak da olsa istifa kararımı vermek zorunda kaldım. Şefin dediklerinin doğru olmadığını biliyorum. Ben kendimi de biliyorum. Haklı olduğumu da biliyorum. Ama orada beni barındırmayacaklarını anladım. Böylelikle istifa etmiş oldum. Türkiye'de bu mobbing olayı çok fazla. Başka sektörlerde çalışan arkadaşlarımla da konuştuğum zaman aynı şeylerden bahsediyorlar. Yani kurtlar sofrası olmuş iş yerleri. Gerçekten çok ilginç. Çünkü yani çalıştığın kişinin ekmeğinin parasını sen vermiyorsun. O maaşı sen ödemiyorsun. Nasıl başkasının ekmeğiyle oynarsın aklım almıyor. Öğrendim ki çalışırken iyi niyetli olmayacaksınız. Kendinizden ödün vermeyeceksiniz. Ve herkese karşı politik olacaksınız. Uzak duracaksınız çalıştığınız arkadaşlarınızdan. Yoksa bir şekilde sizin ayağınızı kaydırmayı beceriyorlar. Bu iş deneyimi bana çok iyi bir ders oldu. Düştüysek ölmedik. Yeni bir başlangıç yapmamın zamanı gelmişti. Nasıl her gecenin bir sabahı varsa bu kara günlerin de muhakkak ki sevinç ve mutluluk getireceği zamanlar var. Ben umudumu kaybetmiyorum. Kim benim hakkımda ne düşünüyorsa Allah ona 1000 katını versin. Neyse bu video giderek depresifleşiyor. Biraz iyi şeylerden bahsedeyim. Bu iş bana hiçbir şey katmadı mı? Tabii ki de kattı. Yeni şeyler öğrendim, yeni tatlar denedim. Ayrıca yeni insanlar tanıdım. Hatta onlardan biri kardeşim gibi oldu. Allah razı olsun. Ama artık yeni denizlere yelken açmanın vakti geldi. Ne yapacağım, nasıl yapacağım, nasıl olacak hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir fikrim de yok. Ama zamanla bazı şeyler benim aklımda netleşecektir diye düşünüyorum. Bu dönemde YouTube'da da daha aktif olmaya çalışmak istiyorum. Belki bazı kısa gezilere çıkarız. Belki yeni yerler keşfederiz. Belki yeni şeyler öğreniriz. Umarım sizler de bana eşlik edersiniz. Ne demiş Murat Boz? Aşk yok, cepte para yok, ev araba yok, yok Allah yok. Boş ver, akışına bırak her şeyi. İnceldiği yerden kopsun. Murat Boz'un bu şarkısı şu anda tamamen beni anlatıyor. Dinlememiş olanlara tavsiye ederim. Konuyu bir güzel dağıttıktan sonra şimdi güzelce toparlayayım. Muhtemelen bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Çünkü bu kardeşiniz artık işsiz. Her neyse ben size ufaktan veda ediyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.